İkinci Dünya Savaşı biterken Amerikan ve Sovyet halkları birbirlerine karşı büyük sevgi besliyorlardı. Alman tehdidini kanlarıyla durdurmuşlar. Sovyetler doğudan, Amerikalılar ve diğer müttefikler batıdan ve güneyden Almanların kazandığı yerleri milyonlarca ölü vererek ele geçirmişlerdi. O dönemde Joseph Stalin Amerikalılar arasında Joe amca diye anılıyordu. Ne var ki savaş bitip savaş sonrası düzen tartışılmaya başladıkça karar alıcılar düzeyinde işler değişmeye başlamıştı. Amerikalılar Sovyetlerin Avrupa'da kurtardıkları yerler başta olmak üzere bütün Avrupa'ya devrim ihraç etme ve gerekirse işgal etme ihtimalinden, Sovyetler ise ABD'nin karşı devrimleri besleme ihtimalinden ve kendi altını oyma ihtimalinden endişe ediyordu. Özellikle ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı 2 atom bombasından sonra savaş barbarlık, savaşta atom bombası kullanmak büyük barbarlık diyen Stalin'in sözlerinde olduğu gibi ABD'nin atom bombası üzerinden küresel bir hegemonya yaratma ve Sovyetler etkisini bitirmesinden endişe ediyordu. Özetle savaş biterken savaş sonrası için iki taraf da birbirinden ciddi anlamda şüphe eder hale gelmişti. Fakat yine de gelecek düzensiz ve çeşitli ihtimalleri açıktı. İşte bu noktada süreç devam ederken ABD'nin Sovyetler Birliği'ne yaklaşımında önemli bir kırılmayı oluşturacak ve bir politika değişikliğini beraberinde getirecek önemli bir figür ortaya çıktı. George Kennan. George Kennan, Amerikalıların Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan kıdemli ve etkili bir diplomattı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin kapasitesini en iyi analiz edebilecek kişilerden birisiydi ve bu kapasiteden ciddi anlamda endişe duyar haldeydi. Buna göre Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkım yaşamış olsa da savaşı kazanmak için çok büyük bir savaş teknolojisi geliştirmiş, çok büyük bir savaş endüstrisi geliştirmiş ve kendi altyapısını paradoksal bir şekilde güçlendirerek çıkmıştı. Ve üstelik Sovyetler Birliği'nin savaşı kazanacak kadar kendi modelini dünyaya gösterebilmesi ve bir örnek teşkil etmesi ve bunun ötesinde Avrupa'daki birçok ülkenin kurtarıcısı haline gelmesi dünyada devrim hayali kuranlar için oldukça çekici bir örnek yaratır hale gelmişti. Zaten endüstri devriminden sonra giderek güçlenen işçi sınıfının devrim yapma isteğinin artışı, 1. ve 2. Dünya Savaşları ile beraber yaşanan yıkımla birleşince Avrupa'nın Sovyetler tarafından kurtarılmamış bölgelerindeki toplumlarının büyük bir bölümü için bile devrim yapıp komünist modele geçmek ciddi bir seçenek haline gelmişti. İşte George Kennan bunların ciddi bir ihtimal olduğunu ve eğer ABD'nin buna önlem alacak çeşitli girişimlerde bulunmazsa Avrupa'nın tamamında bir devrim silsilesi gerçekleşebileceğini ve Avrupa'nın buna önlem almaya yeterli kapasitesinin olmadığını savunuyor. Önerdiği şey ABD'nin Sovyetleri çevreleyen alanlardaki ülkelerle ciddi diplomatik ve ekonomik ilişkiler geliştirmesi, geliştirdiği bu ilişkiler kapsamında bu ülkelere ekonomik ve siyasi destek sunması, bu ülkelerdeki durumu düzelterek ABD'nin liderliğinde Sovyetleri durdurabilecek bir bölge yaratmasıydı. İşte George Kennan bu düşüncelerini uzun bir telgrafla Amerikan karar alıcılarına iletti. Fakat o dönemin pozitif ortamından ötürü istediği etkiye ulaşamamıştı. Fakat George Kennan bu noktada durmamakta kararlıydı ve bu politikasını karar alıcılara iletmek niyetindeydi. Bu yüzden bir mahlasla kendi düşüncelerini en etkili dış politika dergilerinden biri olan Foreign Affairs'te yayınladı. Mahlası da bu arada bence çok yaratıcı değildi. Kendisine Bay X adını koymuştu. Fakat sonuçta Foreign Affairs dergisinde bu makalenin yayınlanmasıyla, ki Foreign Affairs hala çok etkili bir dergidir. Örneğin Samuel Huntington'ın meşhur Medeniyetler Çatışması da yine aynı dergide çıkmıştır. Bu derginin etkisiyle Amerikan kamuoyunda George Kennan'ın yaptığı uyarılar ve önerilerin bir yankı bulması sağlandı. Tabii ki bu sadece George Kennan'ın sadece karar alıcılar düzeyinde değil, bütün kamuoyuna yönelmesi ve bir kamuoyu yaratmasıyla olmuştu. Ama aynı zamanda zaten gelişmeler de adım adım Amerikan kamuoyunda benzer bir düşüncenin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Çünkü Sovyetler Birliği etki alanını iyice Avrupa'ya doğru genişletmişti ve kurtardığı bütün bölgeler komünist rejimlere doğru geçmeye başlamıştı. Ve daha da önemlisi, geçmemek niyetinde olan gruplar, iktidarda yer almak isteyip ülkeyi sosyalist iktidarlara alternatif oluşturmak isteyen gruplara karşı da yerel komünist hükümetlerle işbirliği yaparak müdahale etmekten çekinmeyeceğini de göstermişti. Bu korku George Kennan'ın önerileriyle, tabii Mr. X'in önerileriyle birleştiğinde artık karar alıcılar nezdinde
Amerika'nın bir önlem alması gerektiği ve daha önceki izolasyonist politikasını bırakıp doğrudan Avrupa'ya müdahil olması gerektiği yönündeki görüşler iyice ağırlık kazandı ve nihayetinde George Kennan'ın ifade ettiği görüşler bir Milli Güvenlik Kurulu diyebileceğimiz ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi kararı olarak çıkınca artık Amerika açısından 1991'e kadar sürecek olan yeni bir politikanın başladığı ortaya çıkmış oldu. Bu politikanın adına çevreleme politikası denecekti. Bu politikanın temelinde şu vardı. Biraz önce aslında genel hatlarını özetledim ama biraz daha açacak olursak Sovyetler Birliği aslında bir ideolojik ülke olarak ortaya çıkmaktaydı. Komünist ideolojiyi yaymaktaydı ve bu komünist ideoloji gereğince de zaten bildiğiniz gibi mülkiyeti şahısların elinden alıp yani değer üretme alanı olan ekonomik alanları şahısların elinde olan bu alanı alıp tamamını devlete vermek. Böylece şahısların kendilerinde topladığı o değeri, kendilerinde topladıkları için de sürekli kendileri için büyüttükleri o değeri oradan alıp devlete yani bütün toplumu temsil eden alana vermek. Dolayısıyla nedir? Bütün mülkiyeti devlete almak şahısların elinden ve devlette toplanan o bütüncül değeri bütün topluma yaymak üzere bir model öneriyorlardı. Yani şahıslar bildiğiniz gibi kendilerinde tuttukları için onu topluma yaymak gibi bir dertleri yok. Kendilerine yatırım yaparak bunu topluma yayarlar ve kendilerine yaptıkları yatırımdan faydalandığı kadar toplum bundan alabilir. Ama siz bunu alıp devlete verirseniz bütün bunların hepsini ve devletten dağıtırsanız bu sefer o aradaki şahısları ortadan kaldırmış olursunuz. Şimdi bu bir ekonomi politik model ve bu bir ideolojiyle desteklendiği için George Kennan'ın önerisi de bu modelin karşısına bir model çekmek ve bu modeli yaygınlaştıracak jeopolitik bir alan bulmak. Çevrelemeden kasıt bu. Yani Sovyetler nereye doğru yayılabilir? Başta savaştan yıkılmış olan Avrupa. Ardından güneyine doğru Yunanistan, Türkiye, Irak, İran hattından, Pakistan'dan, Afganistan'dan alın Asya'ya giden güney hattı ve nihayetinde zaten çok kısa süre sonra devrim yapacak Çin'in de olduğu ABD açısından söylüyorum uzak doğu veya Britanya açısından düşünecek olursak uzak doğu denilen Asya'nın doğusunu ve güneydoğusunu içeren bölgeler. Bunlar Sovyetler Birliği'nin yayılma alanları olacaktır. İdeolojik ve hatta eğer daha sonra hükümetler değişirse siyasi ve askeri olarak. Dolayısıyla George Kennan şunu öneriyordu. Biz başta Avrupa olmak üzere çevredeki ülkelerle diplomatik ve ekonomik anlaşmalar yapalım. Ve Sovyetler Birliği'nin artık yayılacağı alana yayıldı. Daha fazla yayılmasını engelleyecek şekilde onu çevreleyelim. Ve orada tıkansın Sovyetler Birliği'nin sistemi. Çünkü biz onları daha fazla yayılamayacağı kadar refah yarattığımız, ekonomik işbirliği yarattığımız, dolayısıyla böyle yaratılan değeri devlete toplayıp devlet aracılığıyla topluma dağıtılmasını öngören bir model ve tabi bunu gerektiren bütün o devrim süreçleri çatışmayı istemeyecek şekilde halkların refah içerisinde olabileceği bir bölge yaratalım. Biz bunun finansörü ve garantörü olalım ve bu garantörlüğümüzle Sovyetler Birliği'nin yayılabileceği alanı sınırlayalım diyor. İşte çevreleme politikasının özü bu. George Kennan'ın önerdiği şey bu. Fakat daha sonra işler renk değiştirmeye başlayacak. Çünkü Sovyetler Birliği'nin yayılma ihtimalinden endişe eden Avrupa devletleri önce bir askeri ortak güvenlik paktı oluşturacaklar Batı Avrupa Birliği diye. Daha sonra ABD'nin de nükleer silahlarıyla beraber buna katılımıyla beraber bu NATO'ya dönüşecek. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü ve onun çeşitli yaptırımlarına dönüşecek. Ve böyle olduğu zaman diplomatik ve ekonomik olarak başlayan bu çevreleme daha sonra askeri alana da gidecek. Ve bu kapsamda daha NATO kurulmadan aslında ABD'nin zaten ufak ufak başlattığı politikalarla çevreleme jeopolitik olarak işlemeye başlayacak. Nedir bu politikalar? Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan askeri ve ekonomik yardımları içeren Truman paketi ve doktrini diye de geçer. Ve aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesini kapsayan bir ekonomik paket olan Marshall Planı. Böylece bu üçlüyü sayacak olursak yani 47'deki Truman doktrini, ardından 48'de uygulamaya geçen Marshall Planı ve 49'da kurulmuş olan NATO ile beraber ABD, Sovyetler Birliği'nin dışında kalan bölgelere Sovyet ideolojisinin ve Sovyet yayılmacılığının, ideolojik yayılmacılığından bahsediyorum, önlenmesi için onu jeopolitik olarak çevrelemeye başlıyor. İşte bu politika tam 50 yıl boyunca ABD'nin ana amacı olacak. Sovyetler Birliği etki alanını daha fazla bölgeye yaymasın diye geliştirilen genel politikaya biz
çevreleme politikası diyoruz. Bunun ekonomik ayağı var, bunun askeri ayağı var ve bunları birbirine bağlayan diplomatik ayağı var. Fakat bunların bütünü bizim çevreleme politikası olarak adını verdiğimiz jeopolitik bir düşünüş şekli. Kökleri burada girmeme gerek yok. Rimland kenar kuşak teorisi de denilen bir kenar kuşağı tutarak bir bölgenin dünyaya açılımını engelleme fikrine kadar giden, fakat özünde Sovyetler Birliği'nin yayılma alanını engelleyecek şekilde Avrupa'dan başlayıp Asya'nın sonuna, yani Pasifik'e kadar uzanan bir hatla Sovyetler Birliği'nin yayılmasının engellenmesi konusundaki bir politikadır. Çevreleme politikası ve dediğim gibi ABD'nin Soğuk Savaş boyuncaki temel jeopolitik düşünüş şeklini, Sovyetlere karşı konumlanış şeklini belirleyen temel politikadır. Evet, Amerikan dış politikası tarihinde bir adım öteye geçtik ve Soğuk Savaş'ı şekillendiren ana politikayı konuştuk. Dolayısıyla bundan sonra Soğuk Savaş içerisinde ne yaptığını, Sovyetler Birliği'nin nasıl durdurmaya çalıştığını konuşabiliriz ilerleyen videolarda. Ve bunu konuşmak için de biraz önce söylediğim 3 tane alana gelmemiz lazım. Yani Truman doktrini neydi? Marshall Planı neydi? Ve daha önemlisi NATO ne işe yarıyordu? Niye kurulmuştu? Nasıl dönüşmüştü? Bunları konuşacağız ilerleyen videolarda. Ama burada duralım ve bu genel çerçeveyi çizerek videomuzu sonlandıralım. İlerleyen videolarda geri kalanları açarız diyerek bu videodaki vaktiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.